Klasik Roverandom formatımızda ne yaptık biliyorsunuz, o kısacık roman Tolkien'in hayatından birebir etkileşimli olduğu için biz de bu tür birebir etkileşimimiz olan konuları anlatıyoruz bu Roverandom sohbetleri dediğimiz izleme listesinde. Bugün gerçekten efsane bir konudan girdik ve devam edeceğiz. Şu an gördüğünüz Cumhuriyet tarihi veya daha doğrusu tam Cumhuriyet tarihi doğru değil de Türkiye'ye baktığımızda, incelediğimizde bulabileceğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi sonrasında çıkartılmasına karar verdiği, orada alınan kararların yayınlandığı gazetenin birinci sayısı. Kalan tek kopya. O açıdan da ilginç bir tarih. Aynı zamanda zaman olarak belirtmemiz gerekirse de 14 Eylül 1919'dan bahsediyoruz. Hemen kısa bir özet geçmek gerekirse ki detayları videonun ilerleyen dakikalarında daha fazlasıyla didikleyeceğiz, vereceğiz ama şimdi hikayeyi bir hızlıca geçelim isterim. 14 Eylül 1919'da çıktı demiştim. Sivas Kongresi'ni yaptıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk, daha doğrusu yapmadan önce bir gün önce bir gazete çıkartmak istediğini, daha doğrusu bir yayın organı oluşturmak istediğini söylüyor ve bu konuda adayları, bununla ilgilenebilecek adayların kendisine tanıtılmasını istiyor Sivas'ta bu sırada. O sırada 22 yaşında olan dedem Selahattin Demircioğlu, ki o zaman Ulusal Erk diye de soyadlarının anıldığı bir dönem var. Orada bunu da belirteyim, orijinal soyadları, daha doğrusu ailenin anılışı da Demircizade zaten. Ondan sonra biraz daha Türkçeleştirilmiş diyebileceğimiz ayrı Demircioğlu haline getiriyorlar. Onu getiriyorlar örnek olarak. O zaman lisede ve edebiyattaki yeteneğinden dolayı hocası Mustafa Kemal Atatürk'ün önüne bu gazeteyle veya bu yayınlanacak artık nasıl adlandırırsanız, ki 4 sayfalık bir gazete bu arada, basın organıyla ilgili Selahattin Demircioğlu'nu getiriyor karşısına. Öğrenci ama çok yetenekli bir öğrenci. Mustafa Kemal Atatürk'ten de oluru aldıktan sonra bu gazetenin basımına başlıyor. O dönemki yokluklardan dolayı haftada bir çıkıyor. Daha sonra haftada 2 basıma çıkıyor. Birinci basım 1000 adet basılıyor ve çok ciddi bir popülarite kazanıyor. Bulamayanlar oluyor doğal olarak. Öyle dağıtım veya basım çok kolay değil. Tek bir matbaa var Sivas'ta. Bir kasa harf ve 2 tane de o harfleri dizgileyecek eleman dışında bir şey yok ortalıkta. 2 kişi de yönetiyorlar. Basın ve mümessil müdür olmak üzere. Daha sonrasında gazete popülaritesini sağladıktan sonra artık her gün çıkmaya başlıyor. O noktada ciddi bir yayın organı halini alıyor İrade-i Milliye gazetesi. Evet, gazetenin hikayesine devam edelim. Daha sonra işte bu gazetenin basımı, popülaritesi sonucunda Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk gazeteyi Ankara'ya götürmek istiyor. Tarihler 27 Kanuni Evvel 1919. Yani Aralık ayı aslında. Ve gazeteyi götürmek istediğinde Sivas halkı artık gazetenin kendileriyle çok bağdaştığını, artık 2 ismin bir arada anıldığını söyler ve onlara bağışlamasını istiyorlar gazeteyi. Buradan yayın hayatına devam etsin diyorlar. Atatürk onları kırmıyor ancak Ankara'da belirttiğim tarihte Hakimiyeti Milliye diye bir gazete daha çıkartıyor. Daha geniş bir kitleye hitap etmek ve ulaşabilmek istiyor. O gazete daha sonra ilerleyen yayın hayatında Ulus Gazetesi adını alıyor. Bu 3 kardeş gazete, aynı familyanın üyeleri, 22 senelik bir yayın hayatına sahip oluyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam 14 Eylül 1941'de yayın hayatları sona eriyor. Görevlerini yapmış bir şekilde o şanlı tarihimizden çekiliyor bu gazeteler ama o vakte kadar ben size bu orijinal hallerini gösterip biraz daha fazla tanıtmak istiyorum. Şimdi elimde bunu okurken yakın çekimde de hepsini göreceksiniz zaten. Bu da ulus haline gelmiş hali gazetenin. Şöyle kaldırayım, biraz büyük. Burada İrade-i Milliye ile ilgili
Bir röportaj Selahattin Demircioğlu ve o zamanki basın müdürünün sözleri var. Onlardan bazı yerleri okurken sizlere de birinci, ikinci sayfayı ve bu gördüğünüz Ulus gazetesinin konuyla ilgili özetinden yakın çekimler göstereceğim. Hemen okumaya başlayalım. İsterseniz hikayesini bir de orijinal yazanlardan duyalım. Nasıl bir şeymiş? Şöyle anlatıyor kendi ifadeleriyle. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, 27 Haziran 1919'da Sivas'a gelerek bir gece kalır ve oradan Erzurum'a geçer. Ben o zamanlar 22 yaşlarındaydım. Vatanıma ne yolda bir hizmet edeceğimi düşünüyor ve bu aşkla yanıp tutuşuyordum diyor ve bu şekilde olayın başlangıcını veriyor bize dedemiz. Atatürk, kendisiyle teması olan zevata Sivas'ta bir gazete çıkarmak kararında olduklarını ve bunun içinde bir münasip kimsenin kendisine tanıtılmasını emretmişler. Hemşehrilerim bu zata beni münasip görerek arz ettiler ve Sivas Kongresi'nin naşiri efkarı olmak üzere bir gazetenin çıkarılması ve imtiyazının adıma alınmasını büyük ata bana emrettiler. Henüz pek genç yaştayken böyle bir mazhariyete layık görünmem, hayat ve talimin en mesut bir tecellisi olmuştu. Heyecan içindeydim. Derhal mahalli hükümete müracaat ettim. Gazetenin ebadı 30x50 cm genişliğinde 4 sayfadan ibaretti. Başlığı da elde mevcut olan harflerin en büyüğüyle dizilmişti. İlk yazıyı Atatürk dikte etmiş ve gazetenin münderecatiyle her zaman pek yakından alakalar olmuşlardı. Gazetemiz baskı bakımından ilk zamanlarda büyük müşküllere uğradı. O sırada Sivas'ta vilayetin resmi matbaasından başka matbaa yoktu. İrade-i Milliye'yi basan bu matbaada el ile çevrilen eski bir baskı makinesi, 2 kasa harf ve 2 mürettip vardı. Bu eksik vasıtalarla gazeteyi ancak haftada bir kere çıkarabiliyordu. Tabii hızlı bir şekilde geçtik. Daha detay vereceğiz çünkü aslına bakarsanız çekilebilecek, anlatabilecek çok fazla şey var. Hemen arada kendisinin, daha doğrusu 2019 yılında 100. yıl özel sayısı diye Hayat Ağacı, bu Sivas'ta çıkan bir dergi. Burada da doğal olarak bu gazeteden ve gazeteyle ilgili kişilerden bir bölüm var. Hani Atatürk'ün Sivas Kongresi, işte daha sonrasında bu gazeteyi çıkarma kararı ve o gazeteye mümessil olarak atanan dedemin derginin içinde doğal olarak bilgileri nasıl geliştiği verilmiş. Şimdi izninizle yine gazete detaylarına siz yakın çekimde bakarken ben buradan da belli başlı bazı noktaları okumak istiyorum izninizle. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla birlikte Amasya'dan yaptığı çağrıyla 1919 yılının Eylül ayında Sivas'ta bir araya gelir Anadolu'nun temsilcileri. Konuşulur, tartışılır ve kararlar alınır. İrade-i milliye ile milli mücadele sesine kavuşacaktır. Bu ses sancılı bir coğrafyadan bütün bir Anadolu'ya, bütün bir dünyaya yayılacaktır. Umut olacaktır, birliği, beraberliği ve gücü sağlayacaktır. Metalibi ve amali milliyenin müdafi, yani milletin dilek ve taleplerinin savunucusu olacaktır. İşte bu gazetenin yayınlanabilmesi için sahibi olacak ve sorumlu müdürlüğünü yapacak birisine ihtiyaç vardır. Mustafa Kemal Paşa, Rasim Başara'yı çağırır, her şeyden önce güvenilir ve herhangi bir fırka ile özellikle de belli başlı bazı isimlerle ilişki olmayan bir şahsı bulmasını ister. Rasim Bey, Sivas Sultanisi'ne öğrencisi olan 21 yaşındaki Demircizade Selahattin'i önerir. Selahattin Bey'in ifadesine göre bu görev 11 Eylül 1919 günü kendisine bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından tevdi edilmiştir.
Demircizade Selahattin Bey, bu gazetenin imtiyazını almak ve mesul müdürlüğünü deruhte etmek tarihi şerefi bana nasip oldu. Mustafa Kemal Paşa gazetenin adını İrade-i Milliye koydu demektedir. Kaygıların kol gezdiği bir dönemde yayınlanacak onca yazı ve haberin sorumluluğunu gencecik omuzlarına yükleyerek istiklal ve istikbal için bu görevi tereddütsüz kabul eder. Nihayetinde gerekli izni Sivas Valisi Reşit Paşa'dan alır, yayınlanma kararı 11 Eylül gecesi alınan resmi evrakın teslimi sonrasında 13 Eylül gecesi basılarak 14 Eylül günü dağıtımına başlayan İrade-i Milliye gazetesinin sol üst köşesinde şöyle yazmaktadır. Sahibi imtiyaz ve müdür-i mesulü Selahattin. Şimdi burada biraz da kişi olarak tanımakta fayda görüyorum Demircizade Selahattin'i, dedemizi. Kimdir? 21 yaşında lise mezunu bir gençtir bu işler başlarında henüz. Sivas Sultaniyesi'ndeki başarısını gören edebiyat öğretmeni Rasim Bey onu Mustafa Kemal'in huzuruna çıkartır. Selahattin gençtir ama aranılan niteliklere sahip, çalışkan, başarılı ve dönemin siyasi hareketlerine yer almayan aklı başında bir öğrencidir. Kongre oturumlarında zabıt katipliği de yapmışlığı vardır. Sivas'ın yerli ailelerindendir. O günkü ismiyle Kösedere-i Müslim mahallesinin sakinlerindendir. Demircizade Hacı Ali Efendi'nin oğludur. Aile bugün Çayyurt dediğimiz Büyük Bengiler mahallesinde ikamet etmekteydi. Salih Şahin'in hazırladığı Mekan ve İnsanıyla Sivas isimli eserinde 1834 yılına ait nüfus kayıtlarında Demircioğlu ailesine ait kayıtlarda bulunmaktadır. Demircioğlu Halil İbn Hüseyin Bey'in oğullarından Mehmet, Ömer ve Osman 3 ayrı hane olarak kayıtlarda mevcuttur. İrade-i Milliye gazetesinin imtiyaz sahibi Selahattin Mehmetoğlu Ali Rıza Bey'in oğludur. Ve 1898 tarihinde Sivas'ta Kösedere-i Müslüm mahallesinde doğar. Babası Selahattin'e dedesinin adı olan Mehmet'i de ilave ederek Mehmet Selahattin ismini verir. Sivas Mektebi İptidai ve İdadi Mülki, yani Sivas Sultanisi diye de kısaltabiliyoruz. Buradan mezun olur. Eğitimine devam etmek üzere İstanbul'a gider. Sınavla öğrenci alan Mülkiye Baytar Mektebi Alisi'ne kaydolur ve 1. sınıfı tamamlayıp 2. sınıfı geçtikten sonra bugün bilmediğimiz bir sebebe binaen kendi isteğiyle okuldan ayrılır ve Sivas'a döner. Bazı ünvan aile lakap ve terimlerin kullanılmaması şartıyla 1934 yılında çıkarılan soyadı kanununa istinaden Demircioğlu ailesine mensup olan Demircizade Selahattin de soyadını alır. Ulusal erk. Muhtemelen 1950'li yıllarda eşi Nafize Hanım'ın da zaman zaman Selahattin Bey'e atalarının lakap ünvanlarını alma talebi üzerine soyadlarını Demircioğlu olarak değiştirmişlerdir. Aynı ailenin Hafız Şevki Efendi 1877-1940 koluna mensup Sivas'ta kalan ve sonra Bursa, Muğla taraflarına göç eden mensuplarından bir kısmı ise Erdemir soyadlarını almışlardır. Şimdi genel çerçevesiyle hikaye bu. Hem basın müdürü hem de dedemin ifadeleriyle matbaa ve kalan nüshaların hepsinin yandığı ifade ediliyor. Elimizde kalan, daha doğrusu bilinen İrade-i Milliye gazetesiyle ilgili bütün olay bu. Bu 2 sayfa. Geri kalanı matbaada çıkan bir yangında telef olmuş ne yazık ki. Hem eldeki nüshalar hem daha önceki sayılarıyla ilgili örneklerin birçoğu yanmış. Elbette ki tabii alanların elinde belki vardır, ona bir şey diyemem ama 1. ve 2. sayıyla ilgili sadece bizim bildiğimiz şu an elimizde olan bu gazetelerin var olduğu geriye kaldı. Yani çok diyecek bir şey yok ama böyle bir mirasımız olduğu için de biz çok mutluyuz. Demircioğlu hikayesi de böyle bir hikayeye sahip. Bunu da burada paylaşmak istedim. Roverandom sohbetlerinde biz de dediğim gibi aileyle ilgili bazı anılar diyelim, geçmişte olmuş şeyler, bunları vermek istedik. Sonuçta bu da önemli bir parçasıydı. Bunu da burada anlatmak istedim. O yüzden de gayet mutluyum. En azından bunun bir video haline gelmesi
beni oldukça mutlu etti. Konumuz burada sona eriyor. Umarım ilginizi çekmiştir. Smeagol'un evinde bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.